ada tezgahı birlikte almıştık IKEA'dan. Çünkü neden? Çünkü evimizin yapım süreci uzuyor. Tamam. Bu kısım bu şekilde oldu. Adanın ilk rafını doldurmuş oldum. Bence güzel oldu. Bu kısma hiç dokunmamıştık zaten. Çok büyük, geniş bir evye. Mutfağın son haline geldim. Biliyorsunuz IKEA'ya gittik, alışveriş yaptık. Bir ada tezgah ve raf sistemi, birkaç depolama elemanı gibi bir şeyler aldık ve bulduğumuz mutfağı biraz daha efektif kullanabilir hale getirebilmek için bir uğraşa girdik. Çünkü neden? Çünkü evimizin yapım süreci uzuyor. Asıl burada bir ev yapmaya çalışıyoruz. İnşallah o süreçlere de geçeceğiz. Ama o zamanlar gelinceye kadar mevcutta oturduğumuz evi biraz daha rahat kullanabilir hale getirmemiz gerek. Bunun için de mutfaktan başladık. Çünkü mutfağımız görüyorsunuz çatı eğiminde olan bir mutfak ve bu mutfakta biraz daha rahat hareket edebilmek için birkaç opsiyonel çözüm bulduk. Evet, mutfağımız böyle bir açık plan bir mutfak. Salonla birleşik ama biraz daha L şeklinde geliyor. Bu ada tezgahı birlikte almıştık IKEA'dan. Onun kurulumunu yaptık. Buraya ortaya yerleştirdik. Bir de şu raf ünitesini almıştık. Montajını yaptık. Bunun beyazını alacağımızı söylemiştik ama yoktu stokta. İyi ki de yokmuş. Bence siyahı daha güzel durdu. Şuradaki alana koymayı planlıyorum. Ada tezgah ve raftan önce şurada bir yemek masası vardı ve girişi çok daraltıyordu. Buzdolabıyla kullanım alanını engelliyordu. Onu kaldırdık ve adada çok daha rahat iş yapabilirim diye, aynı zamanda üzerinde belki yemek de yeriz diye buraya bir ada tezgah düşündük. Tablasının dar olmasına çok özen gösterdim. Çünkü mutfak dar, L şeklinde uzun bir mutfak. Buradaki çekmeceleri ve hareket alanını kısaltsın, daraltsın istemedim. O yüzden daha dar bir model seçtik. Düzenleyince daha rahat kullanım olacak. Bu raf da işimize yarayacak. Şurada gördüğünüz gibi setin üzerinde bir sürü bu rafa yerleşmesi gereken şeyler var. Burada döküm tencerelerim var, düdüklü tencerem var. Bunlar adanın raflarına yerleşecek. Burada termoslar, hepsi bir şekilde çok açıkta duruyor. Hazır düzenlemeye başlamışken şu alanı da size göstereyim. Bir lavabo alanımız var ve bir de ocak alanımız var. Buradaki alanı hiç kullanamıyordum açıkçası. Çünkü burada bir havlu raf ve işte folyo gibi şeylerin takılmasını sağlayan bir raf vardı ve ben havlu kağıt ve folyo kullanmadığım için o raf ünitesini hiç kullanamıyordum. Şimdi oraya boru şeklinde raflardan aldım. Duvar rafı şeklinde bir raf aldım. O ikisini monte edeceğiz. Bunu çıkartacağız. Değişikliklere başlamışken burada kullanımdan dolayı çok yıpranmış bir evye vardı. Bu evye temizlense de bazı lekeleri hiç çıkmayacak haldeydi. Bunu da değiştirelim istedik. Hadi başlayalım. Buradaki sepeti alalım. Bu çiçeği alalım. Yine sepetin içine koyalım. Bu çiçek hep sepetin içinde bir şekilde taşındı. Bunları yıkayacağız. Burası tamam. Şimdi adayı temizledim. Adayla ilgili işim bitti. Bir de rafı temizleyelim.
çekmeceleri koyabiliriz. Bunun ahşap olanından alacağımı söylemiştim ama baktım ki ahşap olanla bu beyaz plastik olan arasında çok bir materyal olarak bir fark yok. Bu da aslında kötü bir plastik değil. Fiyat olarak çok fark ediyordu. 136 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Ahşap olan 850 liraydı. O yüzden ben de bunu tercih ettim. Bence bu da gayet güzel olacak içinde. Zaten bölmeleri ayırsın. Kırılmasın yeter. Öyle kırılacak bir materyal de değil zaten. Bu da çok güzel oldu. Mutfakta en dağınık yerlerden biri de çekmeceler sanırım. Düzenli tutmak mümkün olmuyor. Üst üste bir şeyler konuluyor. O yüzden böyle daha az koymak her zaman daha derli toplu tutmayı sağlıyor. Bir çekmeceyi 3 çekmeceye bölmüş olacağız. O da beni rahatlatacak. Baksanıza ne kadar dolu ve ağır. Bir sürü şey var ve her şey birbirine geçmiş durumda. Öncelikli olarak servis kaşıklarını çıkartayım. Kalıpları şuradaki ıvır zıvır çıkartayım diye düşünüyorum. Bir de şu hamurla ilgili olan şeyleri çıkartayım. Şu küçük merdaneyi çıkartayım. Bence o zaman biraz hafifleyecek. Hadi başlayalım. Şu çekmeceden oradaki bütün çatal kaşıklar bir de buradaki bir sürü şey çıktı. Yani gerçekten nasıl iş yapabiliyormuşum şu an şaşırıyorum. Çekmeceye girmesi, öncelikli olarak girmesi gereken çatal bıçakları buralara yerleştireyim. Ondan sonra kalan kısma da neler koyacağım onlara bir bakayım. Küçük çatallar ve kaşıklar bir arada duruyorlardı. Artık bunları ayırt edebilirim. Kaşıkları da hemen yanına koyabilirim. Böylelikle karışmazlar. Şimdi şurada büyük çatallar var. Bunları alabilirim. Bunları da buraya koy. Kaşıklar var. Bıçakları alalım. Bunlar buraya sığmıyorlar. O zaman şöyle yapalım. Kaşıklarla büyük bıçakları yer değiştirelim. Kaşıkları şuraya koyalım. Çatalları da alalım. Şimdi buradaki evet şimdi oldu. Büyük bıçaklar da buraya oldu. Bunlar da buraya oldular. Meyve bıçakları buraya sığıyor mu? Evet sığıyor. Meyve bıçaklarını buraya koyalım. Büyük bıçak yanına. Bu şekilde koyduk. Ama ne kadar düzenli oldular. Vay canına. Küçük kaşıklar var. Onları da buraya koyalım. Şu büyük alana bıçakları koyayım. Şu alana da çok sık kullandığım birkaç çelik servis malzemesini koyayım. Burayı da öyle bitireyim. Şuraları da bir düşüneceğim. Bıçakları ve çelikleri koyalım. Diğer tarafa da plastikler ve daha silikon gibi malzemeler girmiş olur. Şimdi şu bölmeye çelikleri koyalım. Şunu koyduk. Şu kısma da dondurma ile ilgili 2 tane kaşığım var. Dondurma kaşıklarını koyayım. Şu ahşapları oraya koymaya karar verdim. Tamam. Bence gayet güzel oldu. Çekmeceye inanamıyorum. Şu an rahatladı. Ah harika. Bir daha açayım. Harika oldu. Şimdi bu kısım biraz daha kolay bence. Çünkü daha az şey var ve çok alanım olduğu için artık sıkıştırmayacağım. Bakalım şimdi bunları nasıl yapacağız? Şuradaki şunları alalım ve şuraya koyalım bir kere. Bunları buraya alalım.
O buraya olmadı. Bunları buraya alalım o zaman. Bunu buraya alalım. Yanına da spatulayı alalım. Pizza kesme. Böyle olur bence. Şunları çok kullanıyorum. Buraya alalım. Şu küçük bir yer var. Şunları alalım. Oraya koyalım. Şunu da alalım. Şu kare kısmı dondurmalarla ilgili şu ıvır zıvırı koyalım ki bir sürü bunun şeyi var. Havaleli parçası var. Onlar burada dursun, dondurma kalıpları. Evet, bunlar sığdı. Hatta şu kısma şu kartlıklarımı koyabilirim diye düşünüyorum. Sıkıştırmasam mı acaba bunlarla? Yok, sıkıştırmamaya karar verdim. Bunlar burada dursun çünkü devamı geliyor boşaldıkça. Burası bu kadar olsun. Buraya başka bir şey koymayalım. Bunu açalım. Tamam. O kısım bu şekilde oldu. Dolu değil. Burası nispeten daha boş ama bence dolar. Yani her zaman boş olması iyidir. Bir şeyler gelince yer kalır. Burası da bu şekilde. Döküm tencereleri buraya aldım. Burada en çok kullandığım tencereden başlayarak düdüklüyü çok kullanıyorum. Onu ocağa en yakın tarafa aldım. Bu şekilde yerleştirdim. Bunlar hem ağır tencereler olduğu için bu paslanmaz rafın üzerinde çok rahat duracaklar. Sıkıntı olmayacak. Bu 3 sepeti, bu sepeti de alacağım. Bakalım nasıl duracaklar. Bu şekilde koyabilirim. İşte böyle oldu. Bence gayet tatlı oldu. Şimdi arka tarafına da hamur yoğurma makinesinin bir parçası var. O da geniş bir parçaydı. Onu koyacağım. Bu parça bayağı büyüktü. Hatta şurada yine hamur yoğurmanın kapağı. Bu da çok yer kaplıyordu. Hamur yoğurmanın parçasını buraya aldım. Şimdi şuraya da kek kalıplarını koyayım diye düşünüyorum. Tart biri kek için. Bunları da buradaki boşluğa koyabilirim. Bu şekilde koyarsam. Adanın ilk rafını doldurmuş oldum. Bence güzel oldu. Hem ağır hem çok yer kaplayan hem de tezgahta çok fazla kalabalık görüntüye sebep olan her şey gitmiş oldu. Şimdi sırada ne koyacağım biliyorum. Tepsiler gelecek. Şurada bir sürü tartı ve tepsi var. Bunlar da gene açıkta kalıyorlardı tezgahın üzerinde. Bunları alacağım ve tartıları bu şekilde koyacağım. Bunları da yine hepsini bir şekilde şuraya koymuş olacağım. Çok kolay kullanacağım buradan. Güzel oldu. Peynir tabağı gibi kullandığım bir servis var. Onu da yanına koydum. Kek kalıplarının olduğu kısma bu İspanya kalıbını da koyuyorum. Bu şekilde koyuyorum. Bunlar Volkan Brot ekmeğini yaparken kullandığım kalıplar. Bunları da alacağım. Bunları da alt tarafına koyacağım. Şu kısma da bunlar gelecek. Şurada şöyle bir şey var. Vazo gibi. Onu da buraya koydum. Süzgeci ve çok kullandığım çırpıcıyı da adanın rafına astım. Tencerelerim, sepetler, kalıplar, tepsiler, tartılarım, hamur yoğurma ile ilgili olan parçalar, makarna açma makinem hepsi burada. Sadece şurada küçük bir yerim kaldı. Orası da muhakkak dolar. Yalnız bu paslanmazın hakikaten elledikçe ve çok kolay leke olur hali. Bakalım ne yapacağız. Böyle çok güzel görünüyor da. Açık rafa gidecek. Bunlar da yine termoslar, moplar açık rafa. Bunlar da açık rafa. Şuradakiler de açık rafa gidecek. Orada sirkem var. Sirkemi göstereyim bakayım. Anası ne durumda? Çok güzel ana yapmış. Bu biraz daha bekleyecek. Bunlar da açık rafa gidecek.
termosları yerleştirdim. Önde çok kullandığımız bardak termoslar. Şu yeşil çayımı demlediğim mop. Arkada 1 litrelik olanlar. Ve şunlara da soğuk içecek yaptığımızda dolaba koymak için kullanıyoruz. Burası yerleşti. Şimdi alt kata da kutuları koyacağım. Süzme balı da buraya koydum. Bir tane boş bir kavanoz var. Onu da oraya koyuyorum. Ama da şöyle bir tane küçük kavanozum var. Onu da buraya koydum. Bu düzenleme çılgınlığına makinenin şarjı bile dayanmadı. Şarjım bitti. Telefonla devam ediyorum. Bu kısmı bitirdik. Oraya termosları koyduk. Şu kısma da kutuları koydum. Bir de balı koydum. Burası bitti. Şimdi üst rafa bir şeyler koyacağım. Bu çiçeği alacağım. Bu çiçeği zaten raf için almıştım. Çiçeği buraya koyuyorum öncelikle. Boş bir kavanozum var. Onu alayım. Onu da koyayım şuraya. Şurada hibiskus çayım ve bitki çayım var. Bunları alayım. Şimdi şuradan çayı alayım. Madem bitki çayını koyduk. Bu arkada duruyordu bu çay. Bunu alalım. Buraya koyalım diyorum. Şekeri de alalım. Şekeri de koyalım. Şurada da bir çay var. Onu da alalım. Kahveyi de alalım. Kahveyi şuraya koyalım. Yeşil çayı da alalım. Yeşil çayı da koyalım. Bunu da koyduk. Nasıl oldu? Çaylar, kahve. Hatta bir kahve daha var orada. Onu da koysak. Şu çayları şöyle alsak. Şimdilik şuraya aldım. Şurada bir de Türk kahvesi var. Onu da alayım. Çaylar, kahveler bölümü yapmış oluruz. Evet. Bence çok iyi oldu. Hem orada da çok fazla şey vardı. Biraz orayı da hafifletmiş olduk. Şimdi buraya bitkiyi koyduk. Kahveyi koyduk. Türk kahvesi. Yeşil çay, çekirdek kahve, hibiskus çayları, siyah çay. Orada da boş bir tane kavanozum var. Bence oldu. Yorumlara yazarsanız sevinirim eğer beğendiyseniz. Şimdi burada artık son kalan şeyler, son kalanlar. Bu sepet kaldı. Bu sepeti ben şu boş kısma koyayım diyorum. Bence bu boş kısımda durabilir şimdilik. Bu adayı artık burada kullanacağım için bu tabureyi buradan alacağım. Ve tabureyi buraya koyuyorum. Raf bitti. Onu kahve ünitesinin olduğu kısma koydum. Zaten üstü çaylar, kahveler, altı termoslar ve altı da kutular. Bence çok düzenli oldu. Şimdi şurada kalan son birkaç şey var. Rendem var. Bu rendemi alıp buraya takabilirim. Güzel oldu. Burada cezveler var. Ve şöyle de bir şeyim var. Büyük. Ne denir buna? Onu taktım. Büyük olanı takayım. Ben çok bunu kullanıyorum çünkü. Buraya da bir bez takarım. Şu iki tanesi kaldı. Termosların kısmında yer varsa buraya sıkıştırayım diyorum. Şöyle bakıyorum. Vallahi var. Gerçekten oldu. Kötü mü oldu acaba? Yani yok. Materyalleri aynı zaten. Tamam bence. Ay, tezgaha inanamıyorum. Tezgahta hiçbir şey kalmadı. Şu kısmı da düzenleyelim. Tamamdır. Zaten burası ile ilgili yapacağım bir şey yoktu. Bu kısımda kahve makinesi var, blender var, hamur yoğurma makinem var. Sürahim her zaman burada duruyor. Ceviz, fındık, bir de granolam var. Şöyle yapabiliriz burayı. Tamamdır bence. Daha ferah olmuş oldu. Burada kupalar var biraz. Kalan kupalar da burada olduğu için onları buradan çok uzaklaştırmayayım. Burada dursunlar. Aslında
unu buradan kaldırıp adanın rafına koyabilirsem süper olur. Şimdi adaya bir bakalım. Adayı doldurduk ama ben şöyle yapacağım sanırım. Bu sepeti buradan alıyorum ve bu unu buraya koyuyorum, bu boşluğa. Hatta bunu buradan alayım. Bunu buraya daha yakın buraya koyayım. Bunu da buraya alayım. Bu sepet burada içime sinmedi. Buraya bir şey daha gelir çünkü. Buraya bir şey daha gelir. Onu da oraya koymuş olurum. Bu sepeti şimdilik şuraya koymayı planladım. İçine patates ve soğan koyabilirim. Ama tabii orada taburenin üstünde durmaz. Ona bir çözüm üretirim. Şimdilik orada dursun. Aslında kötü de durmadı. Ada bitti. Sadece adanın üstünü birazcık dekore edeceğim. Onunla ilgili bir işim kaldı ama yerleştirmesi bitti. Adayı bu şekilde yerleştirdim. Açık rafı da çok içime sindi, bu şekilde yerleştirdim. Buradaki alan toparlanmış oldu. Çok kalabalıktı. O alanı da toparlamış oldum. Kalan kısım komple açıldı. Dediğim gibi buradaki alanla ilgili bir değerlendirme yapacağız. Onu da yapalım. Onu da yaptıktan sonra bu kısım da çözülmüş olacak. Oradan tost makinesini ve dondurma makinesini almam lazım. Oraya bulaşıklık gelecek. Onları da yaparız. Sonra burası da bitmiş olur. Şimdilik burası böyle duruyor. Zaten ocak kısmına bir şey yapmıyorum. Önlüklerim merdivende hep asılı duruyor. Onları da oradan alıp şuraya bir askı takıp duvar askısı oraya asmayı planlıyorum. Şurada duracaklar. Bayağı toplandı. Bir hafta kadar sonradan merhaba tekrar. Mutfakta evye kısmını da değiştireceğimizi söylemiştim. Onu bu haftalık süreçte değiştirdik. Ve mutfağı tamamladık aslında. Şimdi orayı da çekiyorum. Videonun sonuna ekliyorum. Hemen paylaşıyorum. Umarım değişiklikler size de ilham olmuş olabilir. Küçük dokunuşlarla çok büyük kırma dökme tadilatlarına girmeden birkaç değişiklik yaptık ve çatı katı bir mutfakta neleri daha kullanılabilir hale getirdim. Onu göstermiş oldum. Belki bir fikir olur. Eğer mutfakta yaptığım yerleşimde bana fikir vermek isterseniz siz de lütfen yorumlara yazın. Onları okuyor olacağım. O zaman hemen evye kısmına geçelim. Evet, evyeyi değiştirdik. Siyah granit bir evye aldık. Aslında burada bulaşık makinesi de siyahtı. Biraz aksesuarla da uyumlu olsun diye siyahı tercih ettik. Çok büyük, geniş bir evye. Evyenin şu ana kadar bir haftadır kullanıyorum. Çok leke yapan ya da işte kir belleten bir özelliğini söyleyemem. Normal siyah olduğu için bir miktar tabii ki. Şöyle aslında kamerada daha çok gözüküyor. Bu normal gözle o kadar çok gözükmüyor. Öyle bir dezavantajı olduğunu çok söyleyemem dediğim gibi ama şöyle bir dezavantajı var. Eğer bu kadar geniş bir evye tercih edecekseniz muhakkak musluğun spiral olmasına özen gösterin derim. Çünkü şu kısımlarda hiçbir şekilde musluktan temizlik sağlanamıyor ve içinde muhakkak bir evyeyi temizlemek için bir sünger, bir bez bırakmak gerekiyor. Çünkü şu kısımları muhakkak o süngerle temizleyebiliyorsunuz. Su oralara gitmiyor. Aslında bunun dezavantaj gibi gözüken bir avantajını da şöyle yaşadım. Şu kısma bir küçük kase ya da işte kutu koyuyorum. Buraya günlük yemek yaparken o anlık çöpümü koyabiliyorum. Hiçbir şekilde oraya su gitmediği için. Bu da kolaylık oluyor. Sonra büyük çöpe dökmüş oluyorum o çöpü. Bu da güzel bir şey. Ama dediğim gibi eğer bunu bilseydim, tahmin etseydim muhakkak musluğu spiral musluk tercih ederdim. O zaman çok daha kolay kullanımı olurdu benim için. Ama şu anda da gayet iyi kullanıyorum.
Şu üst kısımda hiç kullanamadığım bir duvar rafı vardı, hatırlarsınız. Onu çıkarttık. Buraya karabiber, tuz, zeytinyağı ve 2 tane kaktüsümü koydum. Alt kısmına da evye kısmında kullandığım, elimi yıkayınca sildiğim el havlum, şu paslanmazları sildiğim bezim, bulaşıkları yıkadığım fırçam, ıslak olarak kullandığım yüzey temizleyici bezim, bir de şişe temizleyicimi astım. Burası da benim için çok kullanışlı oldu. Çünkü bunları hep böyle çekmecelere vesaire koymak zorundaydım. Elimin altında olması güzel oldu. Bu rafları Ikea'dan aldım. Buraya bir sabunluk ve deterjanlık koydum. Zarohom'un bir ürünü. Yine aynı şekilde Zarohom'dan aldığım bir bulaşıklığı da buraya koymuş oldum. Böylelikle burası kolay kullanımımda olan bir alan haline gelmiş oldu. Benim için hem güncellendi, temizlenmiş oldu, kolay kullanabileceğim, fonksiyonel kullanabileceğim bir alan haline dönüştü. Bu evye kısmının tamamlanmasıyla da mutfağı da tamamlamış olduğumu düşünüyorum. Burada bulunan tost makinesiyle dondurma makinesini şu köşeye aldık. Bir tane nihalemi buraya koydum. Zaten diğeri buradaydı. Buraya çok sevdiğim bir çiçeğim vardı. Onu ekledim. Sirkemin yanına. Bir vazom her zaman açıkta durur. Onu da buraya koydum. Böylelikle şu kısım, şu alanı da toparlamış oldum. Tezgah hala boş. Çok güzel. Çok 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 güzel oldu. Ferah oldu. Bu kısmı hiç dokunmamıştık zaten. Aynı şekilde. Şurada önlüklerimle ilgili yapmak istediğim bir alan vardı. Onu da yaptım. Önlüklerimi oraya bir askıyla asıyorum şu anda. Onlar da merdivenden çıkmış oldular. Hep nereye koyacağımı bilemediğim o sepet. O sepet. Ikea'dan aldığım sepete patates, soğan koyarım demiştim. Gerçekten iş gördü. Şu anda ortada duruyor ama burada durmasından da çok rahatsız olmadım. Bu hala burada. Taburenin üstünde onu kullanmış oluyorum. Mutfağın son haline geldim. Başka bir düzenleme yapar mıyım bilmiyorum zaman içinde. Şu an her şey çok kolaylaştı. Eskiden ne kadar zorlandığımı fark ettim. Burada çatının eğiminden kaynaklı boynumu çok eğdiğimi de fark ettim. Adada iş yapmak çok kolay. Altındaki ürünleri alıp kaldırmak, yerine tekrar geri koymak, açık raftan almam gereken şeyleri almak, bunların hepsi bana çok kolaylık sağladı ve çatı katı bir mutfakta eğimden kaynaklı sıkıntılarımın hepsini çözdü. Böylelikle mutfağı bitirmiş oldum. İşte böyle bu bir hafta boyunca mutfağı topladık, düzenledik, yerleştirdik. Umarım beğenmişsinizdir. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Bize yorum yazmak isterseniz de yorumlarda buluşabiliriz. Hepsini okuyorum. O zaman bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşça kalın.